Tell Me kanalının Dubai Rehberi serisinin 3. videosundan herkese selamlar. Ben Muaz Kalaycı. Dubai'de yaşamak isteyenlerin en çok merak ettiği şeylerden birisi de Dubai'de her ay harcamaları gereken toplam para. Şimdi detaylı bir hesaplama yapalım ve aylık giderleri ortaya çıkaralım. Intro gelsin. Dünyanın hangi şehrinde yaşarsanız yaşayın, önce o şehirde her ay harcamanız gereken parayı bilmeniz gerekir. Dubai için ucuz bir yer diyemeyiz. Ama Dubai'de de her şeyin ucuzunu bulmak mümkün. Öncelikle Dubai'deki temel giderleri sayarak başlayalım. Elektrik, su, soğutma, cep telefonu ve internet faturaları, aylık market ve benzin harcamaları, çocuğunuz varsa kreş veya okul ödemeleri, hizmetçiniz varsa hizmetçi, bahçeniz varsa bahçıvan maaşı, dışarıdan yemek yeme alışkanlığınız varsa restoran harcamaları aylık temel giderlerini oluşturuyor. Bir kişi ayrı bir evde tek başına yaşayabileceği gibi bir evi birden fazla kişiyle de paylaşabilir. Veya Dubai'de oldukça yaygın olan oda kiralama da yapabilir. Genellikle Deira, Al Satva, International City gibi yerlerde yapılan oda kiralamaları kişi başı 400 dirhemden başlıyor ve 1000 dirheme kadar çıkıyor. Bu aylık ödemelerin içerisine elektrik, su ve internet de dahil. Bu seçeneği tercih etmek isterseniz bir odayı 5-6 kişiyle paylaşmanız gerekeceğini de bilmeniz gerekir. Stüdyo daire kiralamak isterseniz yıllık 15.000 dirhemden başlayan oranlarla tek başınıza yaşayabilirsiniz. Eğer toplamda 2 odalı bir daire kiralamak isterseniz 20.000'den 3 odalı bir daire kiralamak isterseniz 30.000 dirhemden başlayan oranlarla daire kiralayabilirsiniz. Kiralayacağınız yer bir daire değil de villa olacaksa en az 3 odalı olacaktır ve yıllık en az 50.000 dirhem ödemeniz gerekecektir. Villa yerine yine bahçesi olan bir townhouse kiralamak isterseniz de yıllık en az 40.000 dirhemi gözden çıkarmanız gerekir. Ancak kiranıza ek olarak elektrik, su ve kira vergisi ödeyeceğinizi de tekrar hatırlatmak isterim. Kiralayacağınız evin özelliklerine, büyüklüğüne, bölgesine ve binasına göre bu rakamlar değişir. Yazdığım fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Dubai'de yıllık 500.000 dirheme bile bir daire kiralayabilirsiniz. Kiralar çekle ödeniyor. Hesabınızın olduğu banka size bir çek defteri verecek ve bu çek ile ödemelerinizi gerçekleştireceksiniz. Anlaşmanıza bağlı olarak bir çekle, 2 çekle, 6 çekle hatta 12 çekle bile kiranızı ödeyebilirsiniz. Ancak çek sayısının artması demek yıllık kira bedelinin de artması demektir. Aynı şekilde çek sayısı ne kadar az olursa yıllık kira bedeli de o kadar az olur. Propertyfinder.com, Dubizzle.com, Buyut.com gibi internet sitelerinden kiralık veya satılık evler arayabilirsiniz. Eğer evinizi bir emlakçıdan bulduysanız emlakçıya da kiranın %5'ini ödeyeceğinizi unutmayın. Ayrıca kiranın toplam bedelinin %5'i de depozito olarak ev sahibine ödenir ve kiralama sonunda bu para geri iade alınır. Dubai'deki semtleri inceleyeceğim ayrıntılı bir videoda nasıl evler kiralayabileceğinizi de detaylı bir şekilde anlatacağım. Ve arabalar. Dubai'de araba fiyatları gerçekten çok ucuz. Araba fiyatları çok seçenekli olduğu için bunu da ayrı bir videoda anlatacağım. Ama Dubizzle.com ve carswitch.com gibi internet sitelerinden araba fiyatlarını görebilirsiniz. Dubai'de benzinin litresi 2020 yılı itibariyle yaklaşık 2 dirhem. Yani binek bir otomobilin deposu yaklaşık 100-110 dirheme doluyor. Yaklaşık rakamlar belirtiyorum çünkü fiyatlar zaman zaman güncelleniyor fakat bu güncellemeler ciddi artış veya düşüş içermiyor. Cep telefonu faturaları da Dubai'de her ay ödemeniz gereken bir başka harcama kalemi. Bu da tamamen ihtiyaçlarınız ile alakalı bir durum. Her ay 30 dakika ve 750 MB internet bana yeter derseniz 50 dirheme ön ödemeli bir tarife kullanabilirsiniz. Veya 150 dakika ve 3 GB interneti 150 dirhemlik bir ön ödemeli tarifiyle kullanabilirsiniz. Eğer faturalı hat kullanmak isterseniz 100 dakika ve 4 GB internet için 125 dirhem ödersiniz. Ya da 400 dakika ve 26 GB internet için 200 dirhem, 700 dakika ve 50 GB internet için 300 dirhem, 1500 dakika ve 100 GB internet için de 500 dirhem aylık fatura ödersiniz. Telefonunuzdaki dakikalar ile dünyanın Türkiye dahil yaklaşık 100 ülkesini ücretsiz arayabilirsiniz. Eğer dakikalarınızı sadece Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde kullanacaksanız 2 kat daha fazla telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Eğer evde internet paketlerini de kullanmak isterseniz sınırsız ve hızlı bir internet için aylık 400 dirhem ödemeniz gerekir. Tüm tarifeleri Dubai'deki GSM operatörlerinin internet siteleri olan www.du.ae ve etisalat.ae'den inceleyebilirsiniz.
DEVA adı verilen ve elektrik, su ve varsa soğutma giderlerini kapsayan diğer kalemlerden de bahsetmek isterim. Öncelikle elektrik, su ve kiralama yaptığınız evin kira bedelinin %5'ini oluşturan verginin 12'ye bölünen taksitlerini DEVA faturanız ile birlikte ödersiniz. Yani bir evi yıllık 100.000 dirhemi kiraladıysanız 5.000 dirhem de vergi ödemek zorundasınız. Bu 5.000 dirhem 12 eşit taksitler şeklinde elektrik su faturanıza yansıtılıyor. Buna housing fee deniyor. Eğer bir villada oturuyorsanız ayrıca bir soğutma bedeli gelmez. Çünkü klimalar merkezi sistemle çalışmaz ve kendi evinizin elektrik sistemine bağlıdır. Ama eğer bir apartmanda yaşıyorsanız su ve elektrik faturasının yanı sıra bir de soğutma bedeli ödersiniz. Ben size toplam faturalar üzerinden bir rakam belirteceğim. Yılın 6 ayı çok sıcak geçtiğinden klimalar daha fazla çalışacağından daha fazla para ödersiniz. Yılın diğer 6 ayında ise çok fazla ödemezsiniz. Aylık su faturası tek kişi için yaklaşık 40-60 dirhemdir. 3 kişi yaşıyorsanız 120-140 dirhem, 4 kişi yaşıyorsanız 160-180 dirhem gelir. Eğer bahçenizde sulamanız gereken ağaç ve çim varsa bu rakam tabii ki artacaktır. Sıcak mevsimlerde su faturası için 600-1000 dirhem bile ödeyebilirsiniz. Yaz aylarında elektrik ve soğutma faturası da fazla gelecektir. Toplamda 3 odalı bir ev için sıcak aylarda ortalama 600-800 dirhem elektrik ve soğutma parası ödersiniz. Tüm klimaları 24 saat boyunca açık bırakırsanız bu rakam tabii ki daha fazla olacaktır. Ama çok sıcak olmayan aylarda sadece elektrik için ortalama 150-200 dirhem ödersiniz. Market alışverişlerinin de gider kalemlerine eklenmesi gerekiyor. Aylık yaptığınız market alışverişindeki çeşitlilik ayrılmanız gereken parayı belirliyor. Bununla ilgili de özel bir video hazırlıyorum. Şimdi kısaca anlatmak gerekirse bir kişinin aylık market harcaması ortalama 500 dirhem, 3 kişilik bir ailenin market harcaması ortalama 1500 dirhem olacaktır. Az önce de belirttiğim gibi alışverişlerinizdeki çeşitlilik bu miktarları artıracaktır. Bahsettiğim rakamlar temel ihtiyaçları temin etmek için yapılan alışverişler içindir. Bu rakamları daha da düşürmek tabii ki mümkün. Ancak o zaman yaşam kalitesi de oldukça düşmüş olacaktır. Kreş veya okul çağında bir çocuğunuz varsa eğitim de başka bir masraf kalemidir. Dubai'de kreş fiyatları yaklaşık 20.000 dirhemden başlıyor. Okul fiyatları ise sınıfa göre değişiklik gösteriyor. Dubai'de Amerikan ve İngiliz sistemi kullanan okullar bulunuyor. İlk sınıf ücreti her iki sistemde de 15.000 dirhemden başlıyor. Ancak bir sınıftaki öğrenci sayısı az olsun ve sosyal aktiviteleri çok olsun, yani iyi bir okul olsun isterseniz yıllık 30 ile 50.000 dirhemlik bir eğitim harcamasını gözden çıkarmanız gerekiyor. Yıllık 100.000 dirheme bile okul ücretleri var fakat değişen şey genelde eğitim değil, okulun marka değeri oluyor. Ödemeler 3 taksitle gerçekleştiriliyor. Çünkü hem kreşlerde hem de okullarda her yıl 3 sefer uzun tatil dönemleri oluyor. Ödemeler her dönemin başında peşin olarak yapılıyor. Dubai'deki eğitim hayatı ve sistemi ile ilgili hazırlamakta olduğum videoyu da izleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer evinizde bir hizmetçinin çalışmasını isterseniz iki farklı opsiyonunuz bulunuyor. Ya hizmetçiye her yıl tekrarlanacak şekilde kendiniz sponsor olmalısınız ya da hizmetçi servisi sağlayan şirketlerle anlaşma yapmalısınız. Eğer siz sponsor olmak isterseniz yıllık yaklaşık 10.000 dirhem sponsorluk ve sigorta parası ödersiniz. Ayrıca her yıl 30 gün izin hakkını kullanır ve izin günündeki yurt dışı seyahatlerinin uçak masrafını siz ödersiniz. Yardımcınıza sponsor da olsanız, bir şirketten de kiralasanız haftada bir gün izin kullandırmak zorundasınız. Bugün genellikle Dubai için hafta sonu olan Cuma günüdür. Eğer yardımcınızla siz sponsor olduysanız aylık ortalama 2000-2500 dirhem, eğer bir şirketten kiralıyorsanız ortalama 3500-4000 dirhem para ödersiniz. Hizmetçilere ödeyeceğiniz para yatılı olması ile olmaması arasında da değişkenlik gösterir. Eğer yatılı bir hizmetçi ise daha az, yatılı değilse daha çok para ödersiniz. Villalarda genellikle hizmetçiler için küçük ayrı bir oda bulunuyor. Bazı apartman dairelerinde de hizmetçiler için ayrıca bir oda bulunabiliyor. Eğer bir villada veya townhouse'da oturuyorsanız bahçeniz var demektir. Bahçeyle ilgilenecek vaktiniz yoksa bir bahçıvanla anlaşmalısınız. Resmi tatil günleri hariç her gün gelen bu bahçıvanlar bahçenin büyüklüğüne göre 150 ile 400 dirhem aralığında aylık ücretler talep edecektir. Dışarıdan yemek yeme alışkanlığınız varsa bu da başka bir gider kalemidir. Dubai'de dışarıdan yemek yeme için ucuz diyemeyiz. Ancak indirimli menüler sunan bazı programlara üye olabilirsiniz. Mesela Entertainer isimli uygulamaya üye olduğunuzda bir menü aldığınızda ikincisini bedava sipariş verebilirsiniz. Bu uygulamanın yıllık üyelik bedeli yaklaşık 300 dirhem. Veya Zomato Gold uygulamasına 100 dirheme üye olarak indirimli veya bir alana bir bedava kampanyalarından faydalanabilirsiniz.
Talabat.com da az sayıda belirli restoranlardan indirim sağlayan başka bir yemek siparişi uygulaması. Herhangi bir aylık ücreti bulunmuyor. Dışarıdan yemek yeme masrafı tamamen sizin iştahınızla alakalı bir durum. Videolarımda sık sık dediğim gibi Dubai'de lüksün sınırı yok. Bir kişi 6 kişilik bir odada yaşayarak aylık yaklaşık 1000 dirheme de geçinebilir, lüks bir stüdyo daire kiralayıp rahat yaşayıp 10.000 dirheme de geçinebilir. Karar sizin. Lütfen bu videoyu beğenin ve kanalımı takip edin. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.